Atina'daki ilk günümüz. Bizim sabah çıkarken planımız otelden Monastraki'ye gitmekti. Her gün bir semti dere tepe dolaşarak, her yanını dolaşarak böyle tadını çıkara günler geçirip Atina'daki zamanımızı değerlendirmekti. Haliyle bugünkü plan da oydu. İşte bir yerde bir kahve içeriz, bir yerde bir yemek yeriz, pazar yerlerini dolaşırız gibisinden. Biraz böyle yürüyüş yaparak falan geçiririz dedik. Fakat biz kahvaltıya gittiğimizde sabah çocukluk arkadaşım, çok sevdiğim Mihail aradı. O çünkü çalışıyor normalde. Bugün bütün programını bize göre yapmış. Dedi ki ne yapıyorsunuz? Dedik böyle böyle. Neredesiniz? Monastraki'ye gideceğiz. Tamam ben de gidiyorum dedi. Eserler burada, Avrupa değil bak. Bizi oradan aldı. Pek Monastraki'yi dolaşamadık ama Atina'nın kuzey yerlerine gittik. Hatta sonraki günler için bize bir ön gösterim yaptı Mihail. Bir fragman izledik. Ne yaptık işte? Monastraki, işte Plaka, Kolonaki, bütün buraları bir dolaştık. Akropolis, o taraflara gittik. Hatta Atina'nın en yüksek tepesine çıktık. Akropolis'i daha yukarıdan gören bir tepe. Şimdi adını telaffuz edemiyorum. Ama pek çok insan gün batımını izlemeye oraya gidiyor. Biz de orada bir oturduk ama bugün hava o kadar sıcaktı ki aslında bütün bu gün içerisinde gezerken, bir yerde otururken, yerken, içerken bir taraftan da İstanbul Bodrum bisiklet turuna dair gelen soruları ya da yorumlardan çıkardığım soruları cevaplamak istemiştim. Herhalde 38 dereceyi falan gördük ve sıcaktan çok etkilendik. Şimdi saat herhalde 7'yi geçiyor. O kadar yorulduk ki odamıza geldik. Bir duşa girelim dedik. Ki ben de şimdi Hülya'dan sonra gireceğim. Kendime gelmem gerekiyor. Müthiş bir sıcak altında. Hani arabanın içinde klimada falan olmak kolaydı da ama arabadan inip etrafı gezmeye kalktığımda, şöyle bir bakmaya kalktığımızda sıcak böyle gerçekten çarptı. Çok felaketti yani. Böyle cehennemi bir sıcaktı. Dolayısıyla planladığım gibi oturduğumuz yerde bahsettiğim soruların cevaplarını veremedim. Bunun dışında dünle ilgili de aslında bir takım eksik şeyler kalmıştı. Mesela o kadar acemi hissettik ki böyle bir seyahate çıktığımızda kendimizi. Buraya geldiğimizde ne yapacağız falan filan diye kaldık. Saat 10.30 falan gibi odadaydık. Yemek yememiştik. Hadi yemek yiyelim dedik. Aşağı indik. Bu saatte yemek yenir mi? Yemek yemeyelim dedik. Yukarı çıktık. Sonra başka bir sebeple aşağı indik. Yeniden yukarı çıktık. Böyle odaya gir çık, otele gir çık falan filan. Akşam böyle acemice davrandık. Hatta bu acemiliğimizi biraz daha geriye taşıyabilirim. Yolculuğa hazırlanırken işte biletlerimizi almışız, otel rezervasyonumuzu yaptırmışız falan. Tam böyle yola çıkacağız. Dedik biz sırt çantasıyla mı gideceğiz oraya? Bavulumuz yokmuş. Herhalde en son bir bavulum olduğunda tekerlek daha icat edilmemişti. Yani en azından bavulun tekerlekleri yoktu. Şimdi yeni bir bavul aldık. Tekerlekleri var, çok rahat, büyükçe bir şey ama en azından yolculuğumuz bizim o anlamda konforlu geçti. Dün uçağımız da çok geç geldi buraya. 1 saat falan rötar yaptı. Otelimize gelmek için metroyu kullanalım dedik. Metro da en az bir yarım saat 40 dakika falan geç geldi. Zaten havaalanından buraya gelmesi de bir 45 dakika falan sürüyor. Metrodan indikten 17 dakika sonra otele ulaşıyorsun. Yani otele bizim planladığımızdan çok daha geç girdik. Yani dediğim gibi her şey böyle acemice falandı. Bir turist gibi de plan program yapmadık. Şurayı göreceğiz, illa burayı yiyeceğiz ki ben zaten bunları sevmiyorum. Hani derler ya işte illa şuraya gidin, bunu yemeden gelmeyin, şuraya uğramadan dönmeyin. Pek bunlara kulak asmıyoruz açıkçası. Bizim planımız işte az evvel anlattığım gibi semtleri gün gün dolaşıp çok da fazla yayılmadan Atina'daki zamanımızı bitirmek. Bir totalde 5 gün harcıyoruz. İşte 7'sinde geldik, 12'sinde yine Yunanistan'dan çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Barcelona'ya gideceğiz. Bir 5 günde Barcelona'da kalacağız. Yani kendimize böyle bir program yaptık ama dediğim gibi son derece seyahat acemisi olarak Hülya da ben de ilk günü atlattık ama sağ olsun Mihail elimizdeydi. Yarın artık buradan aşağı inişi, yukarı çıkışı falan öğrendik. Telefon meselesinde bu elektronik sim kartla çözdük. Şu ana kadar her şey yolunda gitti. Şimdi ben kendimi şöyle bir suya atayım. Güzel bir üstümü başımı değişeyim. Gerçekten çok yoruldum, çok terledim. Başım çok ağrıdı sıcaktan.
Belki biraz güneş de çarpmış olabilir doğrusu. Ama Atina'da olmak insanı iyi hissettiriyor. Bana Hülya da aynı şeyi söyledi, aynı yorumu yaptı. İstanbul'daymışız havası veriyor. Çünkü bir kaotik trafiği var. Onun dışında işte kaldığımız bölge, gerçi Atina'nın pek çok bölgesi sanki terk edilmiş ve her taraf grafitilerle donatılmış gibi. Ama bir taraftan da o sokaklardan bir sürü güzel insan çıkıyor. Dans eden çıkıyor, şarkı söyleyen çıkıyor. Bir taraftan da işte evsizi, bağımlısı falan filan da var. Kaldı ki bizim kaldığımız otel Omonia tarafına çok yakın. Omonia biraz daha bu bağımlıların yaşadığı bir bölge, evsizlerin yaşadığı bir bölge. Ama herkes kendi halinde takılıyor. Daha fazla ne bilgi verebilirim bilmiyorum ama bugün gün içinde anlatmak istediğim her şeyi şu küçücük odada, şu küçücük ekrana, kameraya sığdırmaya çalıştım. Bakalım yarın ola hayrola. Belki biraz daha iyi hissederim kendimi. O kadar kötü değilim tabii bu arada ama. Belki sabah bir bölüm yaparız. Sonra döner akşam ikinci bir tur yaparız. Böylece Atina'daki teknik olarak 3. günümüzü tamamlamış oluruz. Evet, duşa girme zamanı. Hülya çıktı.